Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyan sizin, uymayan evrenin olsun enerjisiyle. Şöyle bir bakalım neler söyler bize bugünümüz neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi de paylaşacağım. Yani bir ipte iki cambaz oynamaz dedim, açar açmaz biliyor musunuz? Hani iki taraf için de aynı şey geçerli anladığım kadarıyla. Böyle hayaller var, adımlar var ama bir ipte iki cambaz oynamıyor gerçekten. Kısa yolda kalmış ve hesaplaşmaya dönmüş bazı konuşmalar şeklinde çıkıyor. Bunun anlamı hayallerim var ama biriyle çok ciddi anlamda senin kadar o da inatçı, onun kadar sen de inatçısın dediğin bir döngü içerisindesin. Şimdi burayı aşmak için çok güzel bir yol bulmuşsun. Yine karşılıklı konuşarak hani beraber şunu yapsak mı deyip biraz geri vites, geri adım atmak var. Yani aslında sen de yumuşamışsın, o da yumuşamış diyebileceğim bir geri adım atmaktan bahsediyorum. Sonra şöyle görünüyor çünkü. Bir tane pervane var. Dönüp 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 dönüp. Tekrar 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 tekrar. Şimdi bakar mısınız? Burada bir kişi var ama iki tarafa da kafası dağındı. Bir o tarafa bir bu tarafa gibi. Bu taraftaki biriyle geleceğe bakmakta, bu taraftaki biriyle de böyle horoz dövüşü yapmakta. Fakat bu birisinin altında gördüğünüz üzere birisi daha var. Yani buradaki birisine birisi daha bağlı. Buradaki birisine birisi daha bağlı. Gördünüz mü? Böyle iki kişi birinle konuşuyor. O konuştuğu biri biriyle konuşuyor. O konuştuğunun arkasındaki zaten bir iki kişi daha var. O ondan akıl almış. O ondan akıl almış. O ondan akıl almış. Pervane var dedim. Yani dolayısıyla sizin burada tekrara döngüsüne düşmüş ısrarla bir şey hali var orada. Ne diyelim? Gerçekten arkadaşlar sinir bozucu evet. Yani ama kesinlikle diyor ki burası yok yani siz bir sürü insanı birbirinin arkasından konuşarak bir şeyler yapması sonucunda ve içinde biraz dedikodu, işin içinde birazcık resmiyet, birazcık imza, birazcık abartı, birazcık şu, birazcık bu var yani çok net söyleyeyim. Sonra 1 2 3 baş var böyle kafaları sadece gömülmüş bir şekilde kafaları çıkmış sadece dışarıya. Aileden gör. 3 kafa görüyorum. 3 fikir demek de olabilir ama aile bağlarınızdan birisinin kitap açmış bu sürecinizde. Siz bir ay önce ciddi sıkıntılı şeyler yaşamışsınız. Yani bunun adına ne derseniz artık yani ailenizden özellikle birisinin sizin adınıza hangi dua, hangi niyet, hangi yalvarış var, hangi yakarış var orada. Elbette ki sizler daha iyi bilmektesiniz arkadaşlar. Ben burada ne desem boş tabii ki de ama netice itibariyle şey hali var orada yani. Düşünün birisinin dualar ediyor sizin bu sürecinizle bağlantılı. Sonrası biraz gelen bir haberle biraz daha sakinleşmiş olduğunuz yönünde gösteriler var burada. Ama şey diye devam ediyor. Beklediğiniz bir haber daha hala var olarak devam ediyor arkadaşlar görselde. Şunu söyleyebilirim o yüzden size. Kafa kafaya vermişsiniz. Özellikle bu hafta sanki bir yerden bir haber bekliyorsunuz. Bu beklediğiniz haberle alakalı da arkadaşlar düz çizgilerin olduğunu görüyorum. Yani aslında net tutumunuz burada çok önemli. Bu hafta gelecek olan haberiniz var mı? Var. Edilen dualar yani sizin adınıza mı? Tabii ki de evet. Peki bu beklenilen haberlerden sonra ne olacak? Ben sizin çok net temiz bir haber alacağınızı, bu haber sonrasında bir, iki yani ister eş, karı koca, ister patron, ister amca, ister baba, aile fertleri isterseniz öz kardeşiniz bilemem. Ama bu dava görseli yani hesaplaşma, imza, resmiyet bunun adı sizin için neyse idi eğer o süreçle alakalı şey olduğunu net görüyorum arkadaşlar.
ne diyelim ona, kesinlikle ve kesinlikle karşılıklı olduğunuz bir kişi ile enine boyuna bütün itiraflarca sizin birbirinizden gizlediğiniz çok şey varmış, sırlarınız varmış. Ve de işte her şey gün yüzüne açığa çıksın istediğiniz ne varsa onunla alakalı konuşmalarınızın olacağını, hatta ket çizmiş olacaksınız. Yani şey gibi biraz, gel geçmişi silelim, gel geçmişi unutalım dercesine biraz açıkçası. Unutturmak isteyecek kadar da bir geçmişiniz var açıkçası. Şimdi çok güzel bir yerden gelen haber var. Aldığınız bu yol kararı, patronunuzla anlaşırsınız. İşte avukatınızla anlaşırsınız. İşte davacınızla, eşinizle, bir şeyle, kardeşinizle. Ama böyle birden huzur dolacak içiniz. Yani öyle ay ya boş ver deyip de ertelemeyeceksiniz. Bariz derecede ertelemekten ziyade netleşme durumu söz konusu burada. Şimdi bu netleşmeyle alakalı, çünkü gelen haber sonrasında çok net uçuyorum ya, çok mutluyum dediğiniz bir süreciniz var. Sonra bu sefer önü açık bir şekilde daha sakin konuşmanız var. Alacağınız yollarla alakalıydı konuşmalar. Görün, 1-2 defa diyorum zaten. Çok net açılacak yollarınız var. 1-2 defa arkadaşlar. Dolayısıyla sonrasında yine tekrar bir konuşma hali var. Bir paranın üstüne çıkmışsınız. Daha bunun ötesi yok. Bu para köklü bir para. Yani aldık biz paramızı. Aldık biz mirasımızı. Aldık payımız, neyse paramız, payımız, mirasımız, hak edişimiz. Ve de aslında şöyle, sanıyorum ki ben burada iki tane insanın çift olduğunu, karı koca olduğunu düşünürsek, sizin burada bir parayla alakalı alacak durumunuz var. Yani siz aslında bir şey alırsınız, bir şey ödersiniz, yatırırsınız gibi düşünebilirsiniz. Çünkü burada ortaklıksa da ortaklık var. Aile bireylerindense de aile bireyleriyle beraber, bak çok net bu durumu sevinen birisi daha var diyor. 3 kişilik kutlama kartıdır. Bu bir şey oldu da kutlama, düğün kutlaması, ortaklık kutlaması, bir şeyi çözdük diye bir şeyin kutlaması. Burada bir kutlama var arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Gerçekten hani dedik ya, birisi Kur'an okuyor gibi gördüm de ben onu Kur'an demedim. Kitap okuyor, bir şey dua ediyor. Bariz derecede büyücü kartı da odur, biliyor musunuz? Sizin koruyucu etkisi olduğunu unutmayın. Yani bir şeyin koruyucu etkisi altında olduğunuzu unutmayın. Yani aslında dengeleri sağlayacağınız, dolayısıyla da burada bu dengeleri sağlarken senin adına hayırlı olanın olacağı. Bak, burada bütün elementlerinin dengesini kurduğun, toprakla gökyüzündeki dengeyi kurduğunu söylüyor. Maddi, manevi, duygusal, mantıksal, hayırlı olan, bir de senin için hayırlı olan var burada. Olması gereken olacak. Sen hiç endişelenme. 3 kişinin kutlaması olur. Bu da ne zaman olur biliyor musunuz? Siz Ocak ayı itibariyle bazı kazançları sağlarsınız arkadaşlar. Bu kazançlarla alakalı gerçekten etrafınızda size şaşkın şaşkın bakan insanlar var, ama sizin hayatınızda kupa ası, 5 duyu organına hitap eden güzel başlangıçlar, tanrısal gelen destekler var demektir. Siz Ocak ayında kopartacaksınız asıl buradaki şeyi. Şu iki kişiyi görüyorsunuz değil mi? Birisinin başında gibisiniz, paranın üstünde gibisiniz. İşte bu üçüncü kişi belki de babanız, aileniz, aile fertleriniz, çocuk, çoluğunuz, bilmiyorum ama ya da şuradaki kişi de bakarsak 1, 2, 3 deriz tabii ki de. Dolayısıyla siz hendek açılır. Hendeyi atlattıktan sonra güzel başlangıçlarınız sizin olur arkadaşlar. Son bir Ocak sonunda ne olacak diye bir kart seçmek istiyorum. Sen olur mu olmaz mı diye kendin kaygılanıyorsun, ama o güzel başlangıçları doğru yöneteceksin. Bak, sen burayı açtıktan sonra eyvah şimdi ben ne yapacağım? Tamam, bunu aldım, bu parayı çözdüm, burayı hallettim. İşte bu mirası aldım falan filan. Neyse, davayı bitirdim. Hani şey gibi, ilkokulda, ortaokulda lise, liseden sonra üniversiteden sonra bitti, ne yapacağım şimdi, dımdızlak kaldım. Sudan çıkmış balık gibi kalmak yani. O duygusu vardır ya böyle, ben ne yapacağım. Şimdi siz o kadar çok uğraşmış olacaksınız, uğraşmışsınız ki keza sudan çıkmış balık etkisiyle bitti ne yapacağım diye uykusuz kalıyorsunuz bak. Yatakta yatmış huzursuzluk var. Kafada bir sürü tilki yani. Şimdi siz o tilkileri tek tek gönderin arkadaşlar. Neden? Çünkü aslında zaten o kadar açık ki Ocak sonrasındaki sürecin. Yani sen boşuna şey yapmış olursun orada. Ne diyelim?
Uykusuz da kalırsın, boşu boşuna olur. Strese de girersin, boşu boşuna olur. Hani önün o kadar aydınlık ki birisinin zaten R yapacağı aşikar arkadaşlar. R demek, ben şöyle bak, R görüyorum. Çok enteresan. F 5C. 55C var, F var. R yapan F harfindeki biri olabilir diyor. 55 rakamı, 55 günü, 55'li. 55 günü olur mu? Olur. Bugün ayın kaçı arkadaşlar? 6 mıydı, 7 miydi? Neyse yani 3'ü de olsa olur, biri de olsa olur. Sonuç olarak 55 günü olur diyebiliriz burada. Siz kendiniz bugünden itibaren sayın. C harfindeki bir yerden ya da birisiyle alakalı 55 gün içerisinde gelecek olan birisinin R yapması sonucunda diyor, bir şeyler elde edeceksin. Şimdi iş hayatında çok konuşulacak olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun adı nazar tadında olacak. Yani Türkçesi diyor ki E harfindeki birisi senin hayatında bir yerlere geliyor olmanı kesinlikle çekememekte. Çekemediği için de kesinlikle ve kesinlikle şey yapıyor. Laf yapıyor. Burada uzun boylu iki kişi konuşuyor. Bu E harfli insandan sonra size bir görev verecekler. Sınav ama bu. Bu bir sınav gibi çıkmış. Bayağı sınav sonucun ne olur? Bu uğraş olur diyor. Şimdi sizin iş hayatınızda ay çok güzel gözyaşlarınız da var arkadaşlar. Maşallah diyelim. Tez vakitte çıksın inşallah. Şimdi şöyle gördüm, aktaracağım ben size. Sizin bir sınavınız var. Bu sınavda bayağı bariz işte bir eğitim alırsınız. O sektörle alakalı bir sistemden sorumlu olursunuz. İşte o sorumlu olduğunuz konuyla alakalı bir şey hali olabilir. Ne diyelim ona? Kapalı çünkü ama sık konuşmalarla. Dolayısıyla da aşacak da bir olduğum bir engel. Bu diyor sınavını aşman lazım. O yüzden arkadaşlar benim size nacizane tavsiyem şudur. Siz sınavınızı aşacaksınız. Fakat bunu yaparken ciddi anlamda konuşulacak olduğunuz bir süreç olduğunu, bunun sınavın da sonunu aşarsanız çok rahatlayacak olduğunuzu unutmayın. Aile içerisindeki konuşmalarınızın hani tamamen konuşmalardan ibaret olduğunu söylüyor açıkçası. Büyük rahatlama söz konusu var burada. Hani içindeki vesvese bitmiş, işte o dırdır bitmiş, işte neyse ne, hani ciddi anlamda rahatladığın bir döngüden bahsetmiş. Şimdi burada evlilik hayatınızla alakalı güzel bir şey gösteriyor. Bunun da anlamı iki kişi, bak şimdi. Bu olayla alakalı bir buraya giden iki tane şey var ama balık durmuş. Yani diyor ki senin hayatında sen bir balık kısmetle tanışacaksın. Ne demek istiyorum? Yani aslında diyor ki senin hayatında gerçekten birisi bir para mevzusunu açtıktan sonra kısmetin olarak gelir. Ya da karı kocasındır zaten. Bu kadının ya da erkeğin kısmeti açılıyor gibi bir durum var. Para meselesi, iş vesilesi sayesinde tanışmış olabilir, tanışacak olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir kısmet sizi bekliyor diyor. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Genel anlamda rahatlamış bir haliniz olacak. Özellikle iş konularıyla ilgili iyi kazançlar, bol konuşmalar var. Dinlenmen lazım o konuşmalar olduğunda. Hiç kafana takma diyor. Sınav var. Sınavı geçtiğinde zaten önün açık olacağını bil. Bu sınavdaki duyacağın o laflarda hiç kafayı takma. Dinlenerek geçirmelisin diyor aslında. Aile içerisindeki rahatlaman, sen zaten beceriklisin. Zaten sen üstesinden gelmişsin. Bir şeyleri çözmüşsün ve önün açılmış, iki kişi güzel takdir ediyor seni şeklinde göstermiş. Aşk konusuna baktığımda da arkadaşlar çok net bir kadının aslında kısmetli olduğunu, kadının kısmetli döneminden dolayı erkeğin de onun kısmetinden faydalanabileceği. Yani diyor ki sevgili erkekler, bir kadın arkadaşınız olacak. Sevgili kadınlar da diyor ki sen kısmetlisin. Senin kısmetli olman bir insanla beraber tanışmana vesile olacak. Burada çünkü çiftsiniz. Tek değilsiniz bakın. O yüzden bekarsanız da çiftsiniz artık. Evliyseniz de artık aşk var diye düşünebilirsiniz. Burada birbirini seven iki çift var ki kadının kısmetli olduğunu da tarottan sorarak faydalandık diyorum. Tabii ki de bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey herkesin, özellikle kalbinin güzelliğini
Gerçekten yaşamasını çok 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 isterim. İlahi adalet evrende er geç tecelli ediyor arkadaşlar. Bugün sınandığınız ne vardır, derdiniz nedir elbette ki bilemem. Şurada 10-15 dakikayla verebilecek bir tabii ki de haşa. Ama Rabbim bunu kararlamıştır, bunu unutmayın. İlahi adalet evrende tecelli ediyor. Biri yüzünden başınıza bugün her ne geldiyse ilahi adaleti teslim edin. Beddua ederek kendinizi negatif beslemeyin. Beddua edersen negatif beslemiş olursun. Bir de umutsuzluğa iter seni. Umutsuz oldukça da bu sefer de depresyona doğru gidersin. Hiçbir şeyin üstesinden gelemezsin. Oysa ki her ne yaşıyorsan bu bir sınav. Ve bu sınav senin için başkayken başkası için bambaşka. Dolayısıyla ya sabır geçecek. Geçmişteki konularını da, dertlerini de, sıkıntılarını da aşan sendin. Bunu sadece belki unuttun. Hatırlatıyorsam şu an ne mutlu bana. Şimdi ayaklanmanı gönülden diliyorum. Hayat gerçekten kötü olmak için çok kısa. Bırakın kötü olanlar kendi karmalarını yaratmış olacakları için cezalarını da kendileri çekecekler. Siz bu olayınızdan alın dersinizi, yolunuza devam edin. Yeter ki sağlıklı olalım arkadaşlar. Başta sağlık. Gerisini hallederiz, gerçekten öyle. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.